Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de pivot tablolarda eklediğimiz dilimleyicileri ki dilimleyiciyi niye ekliyoruz? Bunun daha önce videosunu çekmiştim. E, Şu bölüme ekleyeceğim. Oradan dilerseniz izleyebilirsiniz. Bu dilimleyicileri her pivotta ayrı ayrı kullanmak yerine report connections yani rapor bağlantıları şeklinde tek bir slicer dilimleyici ekleyerek diğerleri için de filtreleme işlemi nasıl yaparız bunu göstereceğim. Tablomuz bu şekilde. Ana tablomuz. Buradan şimdi iki tane pivot tablo oluşturacağız. Bununla ilgili videolarım da var. Onu da izleyebilirsiniz kanalımdan. Şimdi ekle diyoruz. Pivot table. Yeni bir çalışma sayfasında ekliyorum. Şimdi iki tane farklı bilgilere sahip ama aynı tablodan türemiş pivot tablolarım olacak. Birincisinde satırlarda ürün, toplam değerlerde de adet bulunsun. Şimdi bir pivot tablo daha ekliyorum. Şöyle. Yeni bir çalışma sayfası diyelim. Bunda da satıcı satırlarda olsun. Tutar bilgisi de toplam değerlerde olsun. Şimdi bakın aynı tablodan iki farklı pivot tablo oluşturdum. Şimdi dilimleyici ekleyelim. Onu nasıl yapıyoruz? Pivot tablo analizine geliyoruz. Dilimleyici ekle diyoruz. Buradan herhangi bir şey seçebiliriz. Bölge, tarih. Şimdi ben bölge olarak ekleyeyim. Şurayı işaretleyelim. Bu arada mesela bunun görünümünü beğenmezseniz şuradan dilimleyici eklediğiniz zaman dilimleyici diye bir sekme geliyor. Bakın burada bir sütun gözüküyor ya. Mesela bunu 3 sütun yapabilirsiniz. Şöyle. Şunu 3 yapın mesela. Enter'a basın. Biraz daha böyle daha güzel bir görüntü elde ediyor. Yani bu işte istediğiniz gibi oynayabilirsiniz burayı. Hatta bunun işte şuradan dilimleyici stillerinden türlerini bile değiştirebilirsiniz. Şöyle yapalım. Evet, bir tane dilimleyici ekledik. Bu ne işe yaradı şimdi? Kısaca onu da göstereyim. Mesela Akdeniz bölgesindeki ürün satışları bu kadarmış. Şimdi diğer pivotuma geliyorum. Bakın daha henüz orayı etkileyen bir şey yok. Sadece bu sayfadayım. Bu pivotumun dilimleyicisi bu. Birazdan öbür pivotumu da etkileyeceğini göreceksiniz. Evet, Ege bölgesindeki satışlarım ve toplam adetler ve Akdeniz bölgesindeki satışlar ve toplam adetler. Şimdi bunun doğruluğunu nasıl sınarız? Şöyle bakalım, Akdeniz'i sınadık. Toplam 62. Akdeniz'e basalım. Bakın burada 62. Ege'ye basalım. O da tesadüfen aynıymış. Ama buradan zaten sağlamasını yapabiliyoruz. Ege'de 62. Evet. Yani bu bir nevi görsel bir şekilde filtreleme işlemi aslında, bu slicer dilimleyici eklemek. Şimdi tüm filtreleri kaldırmak için de şuna tıklarsanız tekrar eski haline gelir. Toplamda 138 taneymiş zaten. Satış adedi. Evet, şimdi bakın burada ne yapacağım? Şimdi diğer pivot tablomu ayrıca gidip bir slicer eklemeyeceğim burada. Birinci eklediğim pivotu üstündeyken sağ klik yapıyorum. Bakın. Rapor bağlantıları diye bir bölüm var burada. Rapor bağlantılarına tıkladım. Bakın burada kaç tane pivot eklediysem onlar geliyor. Şimdi diğer pivot tablomu da seçiyorum. Tamam diyorum. Şimdi bakın burada herhangi bir slicer yok. Ama artık burada seçtiğim bilgiler buradaki tablomu da etkileyecek. Tekrar deneyelim şimdi. Akdeniz diyelim.
Bakın Akdeniz bölgesinde 62 adet toplam satışım vardı ürünlerden. Bakıyorum. Akdeniz bölgesindeki satışçıların toplam satış tutarları da 344 binmiş. Bunu nasıl teyit edebilirim buradan? Hemen filtreleme işlemi yapalım. Toplam tutarları şöyle bir toplayalım. Bakın 344 bin. Yani ayrıca buraya bir slicer eklemeye gerek kalmadan buradaki rapor bağlantısıyla birden fazla pivotların filtrelemesini de yapabiliyorum. Çok güzel bir özellik aslında. Marmara bölgesini seçelim. Bakın 8 adet laptop, 6 adet telefon satılmış. Toplamda 14. Toplamda 2 tane satışçı 104 binlik satış yapmış. Hemen yine buradan sağlamasını yapalım. Marmara bölgesi. Toplamda 104 bin satış yapılmış. Toplam 14 adet. Evet, bu şekilde pivot tablolarınızda dilimleyicileri kullanarak her pivot tablo sayfasında ayrıca slicer dilimleyici eklemenize gerek kalmadan rapor bağlantısı oluşturarak daha kolay veri filtrelemeleri yapabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Teşekkürler.